Şimdi peki biz bu kadar sıklıkla çay içiyoruz ama çay nedir? Çayın ana vatanı Çin arkadaşlar. İngilizler burayı koloni haline getirmeye başladığı andan itibaren şu an günümüzde dünya üzerindeki en büyük ikinci ihracatçı Sri Lanka. Bizim ülkemize de çay geliyor bu arada Sri Lanka'dan. Yani bizim içtiğimiz çaylar da aslında biraz daha yüksek rakımlarda yetişen çay çok daha lezzetli oluyormuş arkadaşlar. Bu abi mesela 1972'de başlamışlar bu işe. Babası başlamış. Dededen kalan bir toprak. 20 metreye kadar uzuyor dedi. Daha fazla hasat veriyor, daha fazla mahsul ürün veriyor dedi. Yani daha fabrikalar ödemeleri de aylık yapıyormuş arkadaşlar. Yani günlük taze mal alıyorlar ama ödemeleri aylık yapıyorlarmış. İnsanlar size burada yardımcı oluyorlar, bir yerden bir yere gitmenizde belki de yardımcı oluyor. Bir kolaylık sağlıyor, bir şey oluyor. Şu masanın toplam fiyatı 1900 Sri Lanka rupisi. O da 260 TL civarı bir şey yapıyor, yanlış hesaplamıyor isem. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Şu manzarayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Ella gerçekten doğa harikası. Yani Sri Lanka'ya geldiğim günden beri hayranlıkla geziyorum burayı. Her gittiğim noktada böyle beni büyülüyor resmen. Gerçekten müthiş bir ülke. İnsanları da çok sıcakkanlı. Bunu zaten videolarda sürekli söylüyorum sizlere. Şu doğayı da göstermek istiyorum. Şimdi bir önceki videoda Ella'yı gezdik. Nasıl bir yermiş onu gördük. Güzel de bir tren yolculuğu yaptık. O videoda bahsetmiştim. Bir aksilik olmazsa bir sonraki videoda Sri Lanka bir çay cenneti. Burada çay nasıl üretiliyor bunu göstermek istiyorum. Çayın süreçlerini sizlere anlatmak istiyorum diye söylemiştim. Dersime çalıştım. Bir tane de organik çay bahçesi buldum arkadaşlar. Öğlen 2'de şu an saat 11:40 bir tur yapacaklarmış. 2 saat boyunca sürecekmiş internette yazdığına göre. Umarım yakalarız onu. Çayın nasıl yetiştiğini sizlere göstermek istiyorum. Tabii çayın cennetine geldik. Ben de deneyimlemek istiyorum bir yandan bunu. Ve sizlere de aktaracağım arkadaşlar. Bu videomuzun konusu budur. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Ella'nın merkezinden 4,5 kilometre uzaklıkta bu çay bahçesi. İnternette araştırırken buldum burayı. Dedim bari buraya gideyim. Birazcık da böyle dinlendim hostelde. Kahvaltımı yaptım. Çok güzel bir kahvaltı hazırlamışlardı sağ olsunlar. Kahvaltı fiyata dahil bir yerde kalıyorum. Biliyorsunuz bir önceki videonun sonunda gösterdim. 11,5 dolar ödüyorum. Kendime özel bir odada kalıyorum. Güzel bir hostel. Hostelde de kalabilirsiniz. Gecelik fiyatı 8 dolardı. Burada bahçeler var. Orayı da göstereyim sizlere ufaktan. Bir sürü şey yetiştiriyorlar arkadaşlar burada. Mainly we grow this plant for shade. Now we are in our rainy season, no need shade. That's why these branches we cut like this. We put into the middle, we can make compost. Dostlar ben tura katıldım. Bu arkamdaki evde bir aile yaşıyor. 1 hektarlık bir alanları varmış, bahçeleri varmış. 1972'den bu yana çay yetiştiriyorlar. Bahçelerinin çok büyük bir kısmına çay ekmişler. Tabii farklı meyveler vesaireler de yetiştiriyorlarmış. Ülkenin başka bir noktasında farklı arazileri varmış ailenin ve orada da meyve sebze yetiştiriyormuş. Şimdi bizim ana temamız çaydı. Ben tura katıldım. Bayağı bilgilendirici, keyifli bir turdu. Sizlere öncelikle bahçeyi göstermek istiyorum. Aşağıdan itibaren başlıyor. Bayağı büyük bir alanda çay ekili arkadaşlar. Şöyle sizlere çayı göstereyim. Abimiz hızlıdan bize bir bahçe turu attırdı. Şöyle göstereceğim. Yaprakları tanıttı. Ağacın nasıl yetiştiğini tanıttı. Ben birazcık bekledim. Turun bitmesini bekledim ki size daha düzgün, güzel bilgiler verebileyim. Daha doğru bilgiler verebileyim. Bir de alan kısıtlıydı. O yüzden orada insanları da rahatsız ederek video çekmek istemedim. Çünkü farklı kişiler de vardı turda. Öncelikle şu bilgiyi vererek başlayayım. Çayın ana vatanı Çin arkadaşlar. Çin'den her yere dağılıyor. Peki Sri Lanka'ya çayın yolu nasıl düşmüş? İngiliz kolonisi öncesinde burada daha çok kahve ekiliymiş. Çay hiç yokmuş bu topraklarda. İngilizler burayı koloni haline getirmeye başladığı andan itibaren kahveler azalmış. Daha çok çay ekmeye başlamışlar ve ülkenin çok büyük bir bölümüne çay ekmişler arkadaşlar. Çay plantasyonları kurmuşlar. Şu an günümüzde dünya üzerindeki en büyük ikinci ihracatçı Sri Lanka. Biliyorsunuz Ceylon diye yazılıyor. Ceylan diye okunuyor. Sri Lanka'nın
Lanka'nın eski ismi. Öyle bir çay markası var. Sri Lanka'nın yerel çay markası arkadaşlar. Dünyaca ünlü bir çay markası. Bu topraklarda yetişiyor. Ürettikleri çayın çok büyük bir kısmını ihraç ediyorlar arkadaşlar. O yüzden ülke ekonomisi için oldukça önemli bir yere sahip çay. Bizim ülkemize de çay geliyor bu arada Sri Lanka'dan. Yani bizim içtiğimiz çaylar da aslında belki tohumu da gelmiştir. Biz Rize'de yetiştiriyoruzdur ama mutlaka o Sri Lanka kökenli çayı içmişizdir hepimiz. Gerçekten lezzetli bu arada. Çay tadımı falan da yaptık en sonda. Şimdi çay dediğimiz zaman bizim için önemli bir yeri var çayın. Abi bizde çay her gün içilir. Sabah kahvaltıda başlarsın. Yatana kadar çay içilir abi bizde. Araya Türk kahvesi falan da girer. Şimdi peki biz bu kadar sıklıkla çay içiyoruz ama çay nedir? Bunun bilimsel ismi Camellia sinensis imiş. Ben de burada öğrendim. Daha önceden hiç bakmamıştım. Tropikal ve subtropikal iklimi seviyormuş arkadaşlar. Belli bir miktarda yağış alacak. Belli bir sıcaklık arasında olacak çayın yetiştiği yer. 10 derece ile 30 derece yazıyor internette. Bir de don yaşanmaması gerekiyormuş. Çünkü don çayı öldürüyormuş arkadaşlar. Yani verim alamıyorsunuz, yetiştiremiyorsunuz. Ve çayın yetiştiği toprak yapısı da suyu tutmayan toprak yapısında olması gerekiyormuş. Çayın yetiştiği rakım oldukça önemli. 600 metre ile 2000 metre arasındaki rakımlarda çay yetiştiriliyormuş. Rakım ne kadar artarsa, yani 2000 metreye ne kadar yaklaşırsa çayın yaprağı o kadar yavaş büyüyormuş arkadaşlar. Ama bu da şu etkiyi sağlıyor. Aroması artıyormuş. Daha kaliteli, daha lezzetli bir içim sağlıyormuş. O yüzden biraz daha yüksek rakımlarda yetişen çay çok daha lezzetli oluyormuş arkadaşlar. Mesela şu an bulunduğumuz Ella bölgesi ve buraya yakın olan Nuvara Eliya bölgesi yüksek rakımlı bölgeler. Bu arada kalan yerler de yüksek rakımlı bölgeler. O yüzden bu çevrede yetişen çayların aroması daha fazla oluyormuş, lezzeti daha fazla oluyormuş. Şimdi gelelim çayın dikimine. Tohumlama yöntemiyle ya da fidan ekerek çayı dikiyorlarmış arkadaşlar. 2-3 yıl, 4 yıl gibi bir sürede hasat vermiyormuş. Yani siz ürün alamıyorsunuz ama daha sonrasında siz iyi bakarsanız bu süreden sonra artık çay almaya başlıyorsunuz. Hasat almaya başlıyorsunuz. Eğer siz çaya çok iyi bakarsanız arkadaşlar nesiller boyu o bitkiyi kullanabiliyormuşsunuz bahçenizde. Yani bu abi mesela 1972'de başlamışlar bu işe. Babası başlamış. Dededen kalan bir toprak. Babası çay yetiştirmiş. Kendi de çay yetiştiriyor şu an. Kendi çocuklarına bırakacak bunu. İyi bakıyorum dedi. Organik çay yetiştiriyor bu arada abimiz. Yani ondan da bahsedeceğim birazdan. Çay bitkisini böyle tanıtırken şeyi söyledi. 20 metreye kadar uzuyor dedi. Ama biz göğüs hizasında tutuyoruz. Hem toplaması daha rahat oluyor hem de daha fazla hasat veriyor. Daha fazla mahsul, ürün veriyor dedi. Yani daha sık budadığınız için daha fazla çay veriyor ve taze oluyor. Tadı, kalitesi vesairesi daha iyi oluyormuş. Şimdi çayımızı yetiştirdik. Geldik toplama kısmına. Kaliteyi korumak istiyorsanız elle toplamanız gerekiyormuş arkadaşlar. O zaman kaliteyi koruyabiliyormuşsunuz. Ama çay toplama makaslarını biliyorsunuz. Bizim Karadeniz'de çekilen, çay bahçelerinde çekilen fotoğraflarda oldukça meşhurdur o çay toplama makasları. Onunla toplarsanız kalite biraz daha düşüyormuş. Eğer makineyle de toplarsanız kalite bayağı bir düşüyormuş. O yüzden elle toplama çok önemliymiş. Şimdi çayınızı topladınız. Bundan sonra artık bir süreç başlıyor. Nasıl bir çay elde etmek istiyorsunuz? Bütün çaylar, bütün çay çeşitleri tek bir o çay bitkisinden geliyormuş arkadaşlar. Burada işleyeceğiniz süreç önemliymiş nasıl bir çay elde edeceğinizde. Siyah çay mı istiyorsunuz, yeşil çay mı istiyorsunuz, beyaz çay mı istiyorsunuz? Ya da yetiştirme yönteminden itibaren farklı bir yol izlerseniz, farklı bir metot izlerseniz ve tabii havanın da toprağın da bunda çok etkisi var. Japonya gibi, Japonlar gibi matcha çayı elde edebilirsiniz. Aynı bitkiden geliyor ama bütün bu süreç çok önemli. Şimdi son prosese geldik arkadaşlar. Burası önemli. Çayımızı topladık. Çay yaprağı taze. Böyle eğip büktüğünüzde çıt diye kırılır. Bunu birazcık yumuşatmamız gerekiyormuş. Sanırım bir günde, o kısmı çok anlayamadım. Açık havada, tahtaların üzerinde açık havada bırakıyorlarmış. Ertesi gün aldıklarında o çay yaprağı yumuşamış arkadaşlar. Daha sonrasında abi elle yapıyor bütün bu süreci. Yani organik bir biçimde yürütüyormuş kendisi uzun yıllardır ve ilaç da kullanmıyor. Hatta o ilaçları böyle ağaçların dallarına bir şişe asıyor. Onun içine o ilacı koyuyor. Bir de delik açıyor. Böcekler geldiği zaman ağaçlara zarar vermiyor da o şişelerin içine giriyor bu şekilde. İşte hani kullanmadan ilacı üretmiş oluyor sanırım. Yani organik yaptığını söyledi kendisi. Şimdi bu yumuşayan yaprakları alıyormuşuz. Bir tahtanın üzerinde abi jackfruit meyvesinin ağacı var. O ağaçtan yaptırıyormuş genelde bir tabla. Çünkü kokusu geçmiyormuş arkadaşlar. Çaya çok önemliymiş kullandığınız tabla eğer organik yapacaksanız. O tahtanın üzerine böyle bir kase,
metal kase belli bir miktar çayı alıyor. Metal kasenin içine koyup tablada kapatıyor. Tablada böyle belli başlı bir spiral şekiller var. Yuvarlaya o spiral şekillere de çay değdiği için eziliyor orada. İyice eziyor arkadaşlar çay yapraklarını. Böyle ufacık avuç içini dolduracak kadar ezilmiş çay yaprağı kalıyor. Buradan sonra fermantasyon için onu bir süre bekletiyormuş. Sanırım 20 dakika o şekilde çayı eziyor. 2 saatte fermantasyon için açık havada bırakıyormuş arkadaşlar. Fermantasyon için belli bir kap veyahut da özel bir alan kullanıyor mu? O kısmı çok anlayamadım. Abimizin aksanı birazcık tuhaftı. Bilenler varsa yazsınlar lütfen. Fermantasyon işleminden sonra da artık son aşamaya geliniyor. Bu aşamadan sonra da artık siyah çayı elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. İçmeye hazır hale geliyor. Bu arada jackfruit meyvesinin ağacı bu. Şöyle göstereyim, hatta jackfruit meyvesi de var üzerinde. Bu ağaçtan elde edilen tablayı kullanıyordu abi. Koku geçmediğini söylüyordu. Eğer elle yapacaksan kokunun geçmemesi çok önemli. Kullandığın ağaç çok önemli demişti anlatırken. En sık tükettiğimiz siyah çayın işlem süreci bu şekilde arkadaşlar. Yeşil çay elde etmek istiyorsanız ilk başta açık havada bırakmıyormuşsunuz da kaynatıyormuşsunuz. Thank you. Home. He, bura tamam. Bir tane kaya var da manzara noktasına çıkmaya çalışıyorum şu an, o yüzden. Yol karıştırdı ya. Patikayı karıştırdım. Dayımızı takip ediyorum. Yeşil çay elde etmek istiyorsanız da farklı bir proses yürütüyorsunuz arkadaşlar. İlk başta kaynatıyorsunuz vesaire. Beyaz çay için ayrı. Matcha'yı anlattı. Japonlar çayı özel bir yerde yetiştiriyormuş. Toprak yapısı farklıymış, iklim farklıymış. Bu şekilde matcha çayını elde edecek o kıvama ulaştırıyorlarmış. Aslında aynı bitki, sadece proses farklı. En sonunda işte o toz hali en ince pozisyona geliyor ve biz onu matcha çayı olarak içiyoruz arkadaşlar. Tabii dünyada oldukça meşhur, bu sıralar bayağı bir popülerleşti. Tadı birazcık tuhaf, bizim ağız tadımıza çok uymayan bir çay, matcha çayı, ama denemenizi tavsiye ederim. Yani anlayacağınız dostlar, çay bitkisinden farklı yöntemler uygulanarak farklı çeşitli çay türleri elde edebiliyorsunuz. Beyaz çay oldukça pahalı ve popülermiş arkadaşlar. Böyle çayın üzerinde çok ince bir yaprak var. O yapraktan yapıyorlarmış sadece beyaz çayı. O yaprak da çok küçük ve bir tane olduğu için tabii çok farklı bir lezzet veriyor. Ben orada tadım yaptım, gayet güzeldi. Az olduğu için daha değerli. Tahmin edebilirsiniz ki fiyatı da daha pahalıymış. Genelde çayı kadınlar topluyormuş arkadaşlar. Bunun sebebi de ucuz işçilik. Yani kadınlara erkeklerden daha az para veriyorlarmış. O yüzden kadınlara bu işi veriyorlarmış. Ne yazık ki burada bir cinsiyet eşitsizliği var. Yani eşit işe eşit ücret olması lazım ama ne yazık ki burada öyle bir şey yok. Dünyanın diğer çay yetiştiren ülkelerinde durum nasıl bilmiyorum. Şu an Sri Lanka'yı biz ele alalım. Burada böyle bir dezavantajlı durum var kadınlar adına, ne yazık ki. Turun sonunda bir sürü çay tadımı yaptık arkadaşlar. Farklı çaylar denedik. Abi prosesi bize tane tane anlattı. Hatta kahve de yetiştiriyordu kendisi. Kahve de denedik. Turumuz bu şekilde bitmiş oldu. 3000 rupi, 9,5 dolar civarı bir şey yapıyor tur. Yaklaşık 2 saat sürüyor. Çok tatlı bir aileydi. Abinin İngilizcesi böyle aksanı biraz değişikti ama tane tane anlatmaya çalıştı biz anlayalım diye. Sorularımızı yanıtladı sağ olsun. Güzel bir turdu. Ben bayağı bilgilendim. Bekledim ki tur bitsin, sizlere öyle aktarayım. İnternetten araştırmıştım aslında. Dersime çalışmıştım ama ek bilgiler belki faydalı olur diye turun bitmesini bekledim. Bir de daha rahat çekim yapıp daha rahat anlatabilmek için. Mesela o abinin 1 hektarlık çay bahçesi var. Günlük topluyorlarmış arkadaşlar. Fabrikalar gelip yaprakları alıyormuş. Sonraki süreç fabrikalara ait. Fabrikalar ödemeleri de aylık yapıyormuş arkadaşlar. Yani günlük taze mal alıyorlar ama ödemeleri aylık yapıyorlarmış. Buranın yerli halkı kendi tabii markalaşamadığı için genellikle fabrikalara veriyormuş arkadaşlar yaprakları. Fabrikalarda seri üretim yapıyorlar ve bizlere çayları sunuyorlar. Çok püf bir noktaya değindi abi. Kutuların üzerinde OP, BOP, BOPF. Bu üçünden biri yazıyorsa kaliteli çay yaprağını kullanmışlardır dedi. Yani bu üçüne dikkat etmemiz gerekiyormuş. En iyisi OP'ymiş. Dayı buranın manzarası çok güzel dedi. Yukarı kadar çıkmana gerek yok dedi. El arak şu yukarıda bir yerde kalıyor arkadaşlar. Biraz daha tırmanmak gerekiyor. Girişi ücretliymiş sanırım oranın. Ama dayı tam olarak bilmiyor ücretin ne kadar olduğunu. 1000 rupi falan bir şeyler dedi de çok anlayamadım. Buranın da manzarası iyi dedi. Gel buraya bak dedi. Şuradan manzaraya bakalım arkadaşlar.
Little Lempi this one. Little Lempi. Aha. Aa, Little Adam. Good place. Bakın karşıda bir önceki videoda gittiğimiz Little Adams Peak var arkadaşlar. Oradan burayı görmüştük. Şimdi buradan orayı görüyoruz. Manzara çok iyi ya. Manzara bayağı iyi. El değmemiş bir ülke arkadaşlar. Harbiden yani incelediğiniz zaman gezerken Sri Lanka'ya ciddi anlamda doğaya saygı duymuşlar, korumuşlar. Doğayla birlikte yaşamayı öğrenmişler. Vahşi hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmişler. El Arak da hemen şu tepede bir yerde. İnsanlar size burada yardımcı oluyorlar. Bir yerden bir yere gitmenizde belki de yardımcı oluyor. Bir kolaylık sağlıyor, bir şey oluyor. Siz onlara böyle bahşiş verirseniz büyük incelik olur. Çünkü gerçekten çok zor durumda yaşıyorlar arkadaşlar. Bayağı yoksul buradaki insanlar. Siz de ufak ufak destek olmuş olursunuz. Sri Lanka gerçekten çok ucuz bir ülke yani. Bu konuda içiniz rahat olsun, buraya gelecek olanlar ya da gelmeyi planlayanlar için söyleyeyim. Dilerseniz çok para harcayarak lüks de gezebilirsiniz ama bütçenizi idareli kullanıp da gezebilirsiniz. Çok para harcamanıza gerek yok yani. Bir sürü deneyim elde edersiniz. Keyifli, güzel bir ülke ya. Ben sevdim Sri Lanka'yı vallahi. Arkadaşlar bakın burada kahve yetiştiriyorlar. Şöyle sizlere kahve ağacını göstereyim. Hatta üzerinde kırmızı kırmızı kahve çekirdekleri, meyvesi daha doğrusu olgunlaşmaya başlıyor. İşte bu olgunlaşacak. Çekirdeğini alacaklar. Sonra onun da bir süreci, prosesi var. Sonra içmeye hazır hale geliyor. Onu da zaten anlatmıştım. Kolombiya'da Minka'yı gezerken kahve tarlasını ziyaret etmiştim. Orada detaylıca anlatıyorum arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Çeşit çeşit meyveler var arkadaşlar. Bakın burada muzlar var, jackfruitlar var. Bak salkımı görüyorsunuz değil mi? Kahveyi gördük, çayı gördük. Bir sürü meyve. Bir süredir dünyayı geziyorum, videolar çekiyorum. Videolar çekmeden önce de ben geziyordum. Ama bunu bir gelir kapısı acaba olur mu? Birilerine ilham olabilir miyim diye düşündüm, taşındım. Bizim Uğur var, Uğur Kola. O çok büyük destek oldu arkadaşlar. Yani biz YouTube'a beraber başladık. Uğur'la birlikte, kardeşimle birlikte bu yola baş koyduk. Çok uzun süredir de 5 seneyi geçti. Emek veriyoruz. Emeklerimizin karşılığını almaya çalışıyoruz. Benim kanalımda en büyük emeği olan insan Uğur'dur. Yani kendi kanalında ne kadar emek harcıyorsa, çabalıyorsa, fikir üretiyorsa en az benim kanalımda da o kadar etki yapmıştır arkadaşlar. Bizim çünkü dostluğumuz YouTube öncesine kadar uzanıyor. Biz yolda tanıştık. Bunu belli başlı videolarda anlatmıştım zaten. Takip edenler biliyorlardır. Kardeşime de buradan selam olsun. Sevgilerimi gönderiyorum. Kanalına da gidip takip etmeyenler varsa lütfen baksınlar, abone olsunlar, benden selam göndersinler. Destekleyelim. Kardeşimi destekleyelim dostlar. Onun desteği bana çok büyük. Yani bu yıllar içerisinde bayağı bir şey öğrendim kendisinden. Çünkü bu işten çok iyi anlıyor. Gerçekten çok iyi anlıyor. Benim de aklımdaki hem bir gelir kapısı oluşturmaktı. Onu başardım. Hem de insanlara ilham olabilmekti. Videolar çekiyorum. Belki birileri hani bu videolarda bir şeyler anlatıyorum ama bir eksiklik, bir yanlışlık olabilir. %100 doğru diyemiyorum her şey için. Ben size en doğru bilgiyi vermek için çabalıyorum. Ama dedim ki ya doğru bilgiyi insanlar okuyarak, araştırarak bulabilirler. Bu işi yapan kişileri bulup onlardan dinleyebilirler. Ben bunu aslında teşvik etmeyi amaçlıyorum videolarda. Şimdi ben geldim, burada çay bahçesini gördüm. Öncesinde bir araştırma yapmıştım. Araştırmalarımda bir sürü bir şey okumuştum. Okuduklarımdan fazlasını burada öğrendim. Yerinde gördüm. Bunu siz de yapın diye. Tabii ekonomik durumunuz da bunda çok önemli. Ekonomik durumunuz yerindeyse o cesaret işini vermeye çabalıyorum ben aslında sizlere. Umuyorum bunu başarıyorumdur. Yani başardığıma dair güzel mesajlar alıyorum. Umarım çoğunlukta olur. Tabii ekonomik durum biraz daha önemli seyahat ederken. Ucuza seyahat etmek tabii ki de mümkün ama bu birazcık da böyle çaba gerektiren, acıya katlanma, konfor alanını çok ciddi anlamda terk etmiş oluyorsunuz. Çünkü ona katlanma gerektiren, içinizde merak varsa bunu yapabileceğiniz bir şey. Biz bu şekilde çıktık yola. İçimizde vardı merak yani. Biz bütün o eziyetlere yıllarca katlandık. YouTube sayesinde de binlerce, on binlerce, yüz binlerce, yeri geliyor milyon izleniyor videolarımız. Ulaşıyoruz kitlelere, ailelere. Bu beni çok mutlu ediyor açıkçası. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Geçen sene mesela bir hedef koymuştum. Sene bitmeden hedefimi tamamladım. Ben öyle hayatta hedef koyabilen birisi değilim ama siz beni buna teşvik ettiniz. Hedef koydum, başardım. Bu sene bir hedef daha koydum. 500.000 abone dedim. Şimdi bu videoyu izleyen genç bir kardeşim benden ona örnek alıp bir şeyler yapabilir. Ya da videoyu izler. Aa şurası da varmış, oraya gideyim. Bak Burak da yapıyor. Ben de bir gezmek için adım atayım. Bu tarz teşvikler olabiliyor. Hoşuma da gidiyor benim. Böyle geri dönüş çok alıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Tekrardan teşekkür ediyorum herkese. Yani arada böyle dertleşmek de güzel oluyor ya. Hep bilgi, gittiğin yeri göster. Olmuyor yani. Uğur'u da takip edin arkadaşlar bu arada. Tekrardan söyleyeyim. Biliyorsunuz geçen sene
sonlara doğru bir Bangladeş serisiyle başladık kardeşimle. Güzel bir seri yapmıştık. Sonrasında yolları ayırmıştık. Umuyorum ki bu sene yine bir rota yapacağız beraber. Çok da sevmiştiniz bizi beraberken. Bizim ilk videolarımız birlikteydi yani. YouTube'a beraber başladık. İlk videoya aynı anda kayıt almaya başladık. Çok güzel yollardan geçtik. Çok zorlu yollardan geçtik. Başımıza ilginç şeyler geldi. Kötü şeyler geldi. Çok güzel şeyler geldi. Unutulmaz anılar biriktirdik. Ailemizden, sevdiklerimizden, dostlarımızdan uzak kaldık. Özel günlerde, anlamlı günlerde hep bazen yalnızdık. Çok uzak kaldık. Bir telefon bile açamadık. O durumlara düştük. Ama bugünlere geldik. Arkadaşlar havayı kararttık. Şimdi bir tane restorana geldim. Burada akşam yemeği yiyeceğim. Şöyle restoranı sizlere göstermek istiyorum. Sri Lanka'nın en sevilen yemeklerinden biri olan rice and curry söyledim arkadaşlar. Şu masanın toplam fiyatı 1900 Sri Lanka rupisi. O da 260 TL civarı bir şey yapıyor yanlış hesaplamıyor isem. Rica ettim, dedim acısız yapma şansınız varsa çok sevinirim. Sanırım pilava da safran mı atmışlar? Sarı gözüküyor rengi. Acısız yaptıklarını söylediler. Bakalım tadı nasılmış. Şimdi dalla başladım. Çeşit çeşit şeyler var. Çok güzel bir masa oldu ya. Farklı farklı şeyler denemiş olacağız. Dal değişik bir tadı var. Daha önce yediğim dallar kadar lezzetli değil ama fena da değil. Kokonatlı soğan olması lazım. Şunu tam olarak çıkaramıyorum. Bunu kahvaltıda yemiştim ben bir yerde. Kokonatı böyle ince ince kıyıyorlar. Domatesli soğanla harmanlıyorlar. Hafif acı atıyorlar. Bu da hafif acılı. Lezzetli bir şey. Bayağı güzel bir şey bu. Tavuğumuzu da şöyle tabağımıza alalım arkadaşlar. Hatta sosundan da birazcık alayım. Direkt sosunun tadına bakayım nasıl olmuş. Gördüğünüz üzere çok da pahalı değil arkadaşlar Sri Lanka. Bana afiyet olsun. Akşam olunca hava bayağı soğuyor arkadaşlar. Yani gündüz inanılmaz bir güneş var. Nem var, sizi bunaltıyor birazcık. Güneş de yakıyor, güzel yakıyor yani. Güneş koruyucu krem sürmeniz gerekiyor. Ama akşam olunca ceket istiyor yani. Ceketsiz kurtarmıyor arkadaşlar. Pantolon da giyebilirsiniz. Şort da bacaklarınızı üşütebilir. Akşam olunca durum böyle. Buraya gelenler de genelde işte kafe, restoranlarda takılıyorlar. Bir şeyler içiyorlar, yiyorlar. Vakit geçiriyorlar. Günün yorgunluğunu atıyorlar. Bak burası çok güzel yemek yapıyor. Burada yemiştik. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Kottu yemiştik. Şimdi benim kaldığım yere doğru yürüyoruz ufaktan. Burası benim kaldığım hostelin çatısı. Burada genelde böyle takılıyorlar. Yemek yiyorlar. Aynı zamanda restoran kısmı, kahvaltıyı da burada veriyorlar. Dediğim gibi ışıkların olduğu yer merkez. Hemen aşağıda tren istasyonu kalıyor. Şurada bir yerde otobüs durağı var. Oradan otobüsler de kalkıyor. Burayı da göstermiş olayım sizlere arkadaşlar. Günaydınlar arkadaşlar. Bugün Elle'ye veda ediyoruz. Şöyle sizlere son kez merkezi göstermek istiyorum. Param bitmişti. Para bozdurdum. CK süpermarket var. Bunun içerisinde bir Western Union var. Aynı zamanda bir döviz ofisi orası. Orada para değiştiriyorlar. Bazı bankaların ATM'leri var. Bankanın kendisi var. Bankadan da para bozuyorlarmış. Keza ATM'sini de kullanabilirsiniz. Orada Bank of Ceylon var. Burada birazcık düşük kura bozuyorlar yalnız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Normalde ben Colombo'da 1 doları 309 Sri Lanka rupisine bozdurmuştum. Burada 305 aldılar. Birazcık tabii ki turistik bir yer. Uzak bir lokasyon merkezden vesaire, bir tık böyle komisyonunu arttırıyor doğal olarak. Aklınızda bulunsun buraya gelecekler için. Ella'dan ayrılıyoruz artık dostlar. Şöyle otobüsümüze binelim. Burada yerel otobüsler var arkadaşlar. Ülkenin farklı noktalarına ulaşabiliyorsunuz. Belli başlı noktalarda aktarma yapmanız gerekiyor. Ben şimdi sahil tarafına doğru gideceğim. Matara isminde bir yere gideceğim öncelikle. Bu Matara'ya giden otobüs. Oradan Mirisa isminde bir kasabaya, sahil kasabasına aktarma yapacağım. Ne kadar sürecek, kaç para ödeyeceğim bilmiyorum. Bu videonun sonunda bu yolculuğu da göstermek istedim. Ola ki buraya gelmek isteyenler olur, bu rotayı bilsinler. Sri Lanka'daki bir sonraki durağımız sahil kesimi olacak arkadaşlar. Orada hayat nasılmış, yaşam nasılmış. Sonraki videolarda onları göreceğiz. Şimdi sadece sizlere yol macerasını göstermek istiyorum. Nasıl gittiğimi göstermek istiyorum. Oh be! Sonunda geldik. Böyle bir yolculuk olamaz ya. Yordu ha. 4 saat sürdü. Ella'dan Matara isminde bir şehre geldim arkadaşlar. Okyanusa inmiş bulunuyoruz. Tabii ki burayı gezmeyeceğim ama sizlere videonun sonunda okyanusu göstermek istiyorum. Çok güzelmiş yalnız ha. Bak şuradaki stupa. Bayağı güzel yere yapmışlar. Ufak bir öyle bir yarımada gibi adacık.
bağlamışlar köprüyle karaya. Güzel gözüküyor harbiden. Ulaştık be okyanusa sonunda. Hava değişti birden. Öyle bir virajlıydı ki yol. Dağdan indik. Böyle var ya kusanlar, öğrenler. Çığlık çığlığaydı otobüs ya. Yarım saat böyle çığlık çığlığa geçti. Sonrasında neyse ki düzlüğe çıktık, artık insan gibi yollardan seyahat etmeye başladık. Sahile kadar indik arkadaşlar. Dağlardan sahile indik. Şimdi ben buradan farklı bir lokasyona gideceğim. Bir sonraki video için sürpriz olsun. Artık sahil tarafını gezeceğiz birazcık. Sonrasında da veda ederiz Sri Lanka'ya. Başka bir yere geçeriz. Belli başlı yerlerde asker heykelleri var, anıtları var arkadaşlar. Silah tutan askerlerin anıtları var. Niye bilmiyorum. Öğreniriz onda. Sizlere Matara'dan veda ediyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Kanalıma destek olmak için videoları beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Beni izleyip de abone olmayan çok fazla kişi var arkadaşlar. Bunun oranı çok yüksek. Abone olup destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.